Hello! Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Frankie ile benim evlilik yıldönümümüzün 2. ayı. Şaka. Bugün Nick'le benim evlilik yıldönümümüzün 1. yılı. 2020 10 Ocak'ta evlenmiştik. Bugün de 2021 10 Ocak. O yüzden bir pasta yapacağız. Bir pasta maceramız olacak. Daha sonra sizden gelen soruları cevaplayacağız. Değil mi anneciğim? Say bye. Hadi bye. Şöyle bir pasta mixi aldım. Her şeyi hazır. Sadece su, yumurta ve yağ kullanılacakmış. Bunu deneyeceğim. Daha sonra da kreması için bunu buldum. Bu da çok güzel görünüyor. Yani bakalım. İnşallah tadı güzel olur. Kremasını daha önce hiç hazır kullanmamıştım. Ama göreceğiz. Nick'e pasta yapacağım dedim, ona yaptırdım. O yüzden şimdi utanma belası çileklerini doğrayacağım. En azından onu yapayım, değil mi? Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biz pastamızı yaptık. Pastamız görüntüde biraz başarısız olmasına rağmen eminim tadı çok güzel. Çünkü hafif ucundan baktık ve güzel tadı yani. Şimdi sorulara başlıyoruz. This question is for me. They say, orada yabancılık çekiyor musun? Do you feel like a stranger there? Burada yabancılık çektiğim aslında pek söylenemez. Yani bunu aslında cevap verebilecek kadar da uzun süredir burada değilim. Pek fazla insanla, yani farklı çeşitli insanlarla tanışmadım henüz. Öyle olunca hani kimseden böyle sen Türksün, sen şöylesin, biz seninle görüşmeyelim ya da işte Türkiye mi falan gibi bir tepki görmedim henüz. Görür müyüm ileride bilmiyorum onu da. Ama Nick'in ailesi olsun, arkadaşları olsun gayet nazikler. Yani sürekli konuşuyoruz, sürekli iletişim halindeyiz. Öyle olunca burada yabancılık çekmiyorum açıkçası.
Ama dediğim gibi bu biraz da Covid sayesinde oldu. Evden çıkıp insan görmediğim için kocamdan başka yabancılık falan çekmiyorum. Okay. Question 2. Okay. Second question is coming for you. Okay. Read I can read it. It's in Turkish. Evde genelde Türk usulü yemek mi yeniyor Amerikan mı? Nick Türk yemeklerini seviyor mu? Did you understand that? Mm-hmm. So the question is, do you eat American or Turkish food at home, and which one do I like more? We try to eat both. We have more American food than Turkish food, and that's mostly because we can't get the ingredients out here. We've made our own lahmacun. I want to make Iskandar. I want to make manta. We haven't been able to make manta yet. But everything is so good. I love Turkish food. It's so much better than American food. And anytime I get together with groups of people, we try to make some Turkish food together. Yeah. But Turkish is way better than American food. We had usually I always eat like meat foods, so steak and chicken wings and all sorts of unhealthy foods. And Ezgi introduced me to Kısır. Kısır. Yeah. The bulgur. And it was so good. I had a big tub of it for like 6 days straight. I can't get enough of it. Yeah, he finished the whole thing by himself. I was like, this is too salty. I'm not gonna eat it. And he ate it all. I'd do it again too. And we didn't have the pomegranate dressing. Like, if we had that, it would be so much better. But we only used lemon and it turned out amazing. Okay. Question 3. Okay. What are your signs? What are our signs? I am a Cancer. Ben de balığım. Pisces. And she's a total Pisces. Super emotional. I don't know how Cancers are supposed to act, but that's what You are emotional too. I'm passionate. You are always emotional. I'm passionate. You're passionate, but you're emotional too. I'm an emotionally passionate person. Yeah. Yeah. I bet. I'm not passionate. I'm just emotional. I cry for every single thing. I can cry all day. But then I forget about it in like 2 seconds. So it's okay. It's okay. Pisces is good. Question 4. Okay, this is like my favorite. What are your best features of each other? Of each other. Like, what is your best feature of me? Is that correct? No, what is your best feature to me? To me. To me. Should I go first? Yeah, go first. Okay. My favorite feature is that she's passionate and I just said I'm not passionate. yeah, let's cut that part out. All right. My favorite feature is that she's kind, loyal, and genuine. I don't need to say that she's hot. Look at her. She's so hot. Thank you, baby. Bence Nick'in favori özelliği benim için çok düşünceli olması. Beni benden daha çok düşünüyor. İnanılmaz sadık ve hiçbir şekilde gözüm arkada kalmıyor. Hiçbir zaman hani acaba bırakıp gider mi? Ya şu ana kadar hani evliliğin öncesinde de aynı zamanda beni bırakıp gider mi, aldatır mı ya da ne bileyim başka kızlarla görüşür mü diye hiç düşünmedim. Bana bunu düşündürtmedi. Thank you, baby. I'm saying good things about you. I'm saying good things about you. Aynen. Aynen. Böyle. Okay. How many questions we did? 4? That's 4. Yeah. And 5. And number 5 should be... Adanalı mısın? Demişler. Adanalıyım. Allah'ına kadar Adanalıyım. Gerçekten dibine kadar Adanalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Adanalıları çok seviyorum. Adana'ya aşığım. Adana'dan başka bir şehir istemezdim ya. Adanalıyım deyince insan böyle bir wow oluyor ya. I'm from Adana. Say wow. Wow. Yep. Bundan bahsediyorum. That's it. I'm shocked. I know. Okay. Question 6.
Türkiye'yi özlüyor musun demişler. Türkiye'yi tabii ki özlüyorum. Ailemi, arkadaşlarımı, yemekleri inanılmaz özlüyorum gerçekten. Ama baktığımda daha geleli 2 ay oldu ve yani burada o kadar uzun süre geçirmedim. Her gün annemle, kardeşimle, babamla sürekli konuşuyorum. Telefondayız. Öyle olunca çok fazla böyle bir deli gibi bir özlem içerisinde değilim henüz. Ama illaki bugün gelecek yani. Bir gün deli gibi Türkiye'yi özleyip koşa koşa gitmek isteyeceğim. O gün gelene kadar şu an iyiyim diyorum. Bu kadar. Ay. Ben de özlüyorum. Sen de mi özlüyorsun? Ben de özlüyorum. Okay, this question came from me, but I want you to answer that. Okay. So my high school English teacher asked this question. The question is, Ezgi, what do you think about the latest events in the USA? How was the reaction there where you are? Biz Clovis'te yaşıyoruz. New Mexico'da. Her şeyden uzaktayız. O yüzden pek fazla dışarıda görmüyorum yani protestoları, insanların tepkilerini, reaksiyonlarını. O yüzden bunu Nick'e paslıyorum. I pass the question for you. Okay. To you. What do I think about the latest events in the USA? Yes. Okay. So for the past 4 years, I lived over in England, and I was actually in Turkey when President Trump got elected. So I haven't really been close to the politics in the United States for the past 4 years. But then when I came back, I noticed how crazy everybody was and how divided everything was. And just recently they had the protests, the riots or whatever over at the Capitol. And I think that's absolutely nuts. Everything's so crazy. I'm not a very political person. So I really don't pick sides. I think everybody's acting crazy. Right now it's those Trump supporters, and at other times it's other people. What a political answer. Yeah. I didn't answer it at all. Mashallah. I don't like it. I don't like it. You don't like it, but do you think that Trump was better or Biden was better? Do you think Trump supporters are kind of like right at some point or not right at all? Like, do you really think Biden stole those votes? No. No. I don't think he did either. Yeah. And it all depends, because I don't like to group people into like big groups of people, because a lot of people will say, oh, Trump supporters are idiots and they're rednecks and whatever. And I have like a lot of Republican friends, and they're normal people, and then a majority of my friends are really Democratic. So I see both sides. I really don't pick either one, because at the end of the day, all politics is just a bunch of lies and dumb stuff. I agree. Okay. Next question is, okay, how did you improve your English? İngilizcemi nasıl geliştirdim? İngilizceyi öğrenme, ya bir dil öğrenme işi bana kalırsa, bilmiyorum, herkes böyle düşünmüyor olabilir ama bence tamamen ilgi meselesi. Eğer bir dile ilginiz varsa bütün enerjinizi, bütün dikkatinizi ona verip yoğunlaşıp daha istekli bir şekilde öğrenmeye başlarsanız daha çabuk, daha rahat öğrenebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda tabii ki bu pratiğe de bağlı. Yani benim de İngilizcem şu anki gibi değildi yıllar önce. Yıllarca pratik yapa yapa, insanlarla konuşa işte dizi izleye oldu. Ve benim İngilizcemin gelişmesinde az önce söylediğim gibi Murat hocam, İngilizce öğretmenim lisedeki, sınıf öğretmenimizdi. Ona gerçekten borçluyum. Yani tabii ki Murat Hoca'ya gelene kadar ki olan İngilizce öğretmenlerimin hepsi de şansıma çok iyilerdi. Hepsini çok seviyordum. Bu yüzden benim hep İngilizceye bir ilgim vardı. Ama liseye geçtikten sonra tamam dedim, ben artık İngilizceyle hayatımı sürdüreceğim. O yüzden lisede yabancı dil bölümü okudum. Sonra da zaten üniversiteye geçtim. Bu şekilde oldu. Aynı zamanda İngilizcemin gelişmesinin bir diğer sebebi birazcık bence work and travel yapmış olmam. Daha önce 2015 yılında Amerika'ya geldim ben. 3 ay çalıştım burada. Bir ayda gezdim. Yani toplam 4 ay kaldım burada. Ve o dönem benim konuşmam için, bu özgüveni kendimde bulabilmem için gerçekten çok yararlı oldu.
Herkese öneriyorum ya, work and travel'ı tekrar olsa şu an yapabilsem mezun halimle tekrar yaparım ama Amerika'dayım zaten. Artık yapamam. Neyse, bu çok saçma oldu. Okay. Question what? 9. Hangi okuldan, hangi bölümden mezunsun demişler. Ben Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunuyum. Bu kadar. Ankara'da yaşadım. Bir 5 yıl falan hazırlıkla birlikte. Böyle gayet güzel. Ben Hacettepe'yi çok seviyorum. Bir soru daha gelmişti. Üniversiteyi anlat, biraz özlüyor musun diye bir arkadaşımdan. Çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğun için. Hiç düşünmemiştim şu ana kadar. Üniversiteyi özlüyor muyum, özlemiyor muyum? Evet, Hacettepe'yi seviyorum. Evet, bölümümü de seviyordum. Evet, arkadaşlarımı da seviyorum. Ama yani içimde böyle deli gibi, ay üniversite günlerim ne kadar güzeldi gibi bir özlem hiç olmadı. Bilmiyorum neden. Ben herhalde öğrenciliği sevmiyorum. Biraz o yüzden öğrencilikten uzaklaşınca daha mutlu oldum okul bittikten sonra. Ama şimdi düşününce BAM çok güzeldi. BAM günlerimi özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. Yurttaki anılarımızı özlüyorum. Yani evet, özlediğim çok şey var. Ama öyle deli gibi bir özlem içinde değilim. Yani her gün oturup keşke okulda olsaydım ya demiyorum. Bu kadar. Next question. Tamam. How do they pronounce your name? How do you pronounce my name? Ezgi. Evet, Ezgi diyorlar. Yanlış bir şey söyleyeni henüz duymadım. Bir kere kayınvalidem daha tanışmadan önce, yani 1,5 yıl önce falan, Ezgi mi, Ezgi mi diye sordu. Ezgi dedik. Onun dışında şu an adımı yanlış telaffuz eden yok. Ama şöyle de bir sorun var. Covid sağ olsun, evden dışarı çıkıp insanlarla sosyalleşemediğim için kim adımı yanlış söyleyecek, kim doğru söyleyecek, işte dilleri dönüyor mu? O konu hakkında şu an hiçbir fikrim yok. Ama ben daha önce işte geldiğimde, az önce söylediğim gibi 2015 yılında geldiğimde ismimi telaffuz etmekte zorlanan arkadaşlarım bana Ziggy diyordu. Bu kadar. That's all. Next question. Okay. Next question says, kaç yaşındasınız? How old are you? Oh God, I'm old. I usually have to shave my beard all the time, so I can't really tell how old I am. But when I let it grow out, I have gray hairs. I'm 34. Baby, you're not old. I've got gray hairs. You're not old. You're an adult. Ben de 27 yaşına gireceğim 2 ay sonra. Bu kadar. Şubat, Mart. Evet, Mart'ta 27 yaşına gireceğim. Tam 2 ayım kaldı. 26,5'tan 27'yim şu anda. Okay, en önemli soruya geliyoruz şimdi. Nasıl tanıştınız? Bu soru gerçekten çok sorulmuş. Görebildiğiniz üzere etrafımızda gerçekten çok sorulmuş. Hepsine cevap vereceğiz. How did we meet, baby? It's so hard to answer. I know. Okay. I'll just fill the blanks. I'm gonna romanticize it. Tamam. Okay. So I was deployed to Evlilik Air Base in Turkey. And Ezgi happened to be working on base for a company, and she had to come to my office to get some paperwork signed. And she was running into the office really fast in a hurry, and it was raining outside, and I was walking out the door, and I bumped into her and knocked all the papers onto the ground. And I said, "Oh, I'll help you, miss, I'll help you." And we bent down, and we went to pick up the papers slowly, and her hand touched the top of mine, and we looked up, and the world slowed down. And we were in love at that moment. And that's how it happened. Yep. Mm-hmm. Are you gonna tell how it actually happened? That's mostly it. But okay, so it was a little less romantic than that. I did work at Evlilik. My job was to write contracts for the Air Force, and she worked for a contractor. And when you do business with the government, there's some paperwork that you have to get signed for tax reasons. Red forms. Mm-hmm. So she came in and I met her. She was looking for somebody else to take care of this paperwork for her, and I couldn't get them. So I said, "I'll take care of it for you." And she kept coming back to the office, and eventually... What a girl. I know. Because she wanted me. It wasn't...
It wasn't because of the paperwork. It was because she wanted to see me. Totally. Yeah, exactly. I only worked in that company just to see you every day. But I couldn't see you every day. It was so sad. And so I asked her if she wanted to go get coffee. There was a Starbucks on the base, and we went to go get coffee. She taught me all about Turkish culture, including the reading your fortune in the coffee cups. We did that as often as we could, and that was basically it. We were just, because when you're at Interlic, you can't leave the base. Yeah. And so the only thing we could do were the few things that were on the base. And, and we only had like 1 hour every day, and we couldn't even see each other every day because I was not able to go to the base every day. My office was out of the base, and I had to go to the base to get some things done. And when I was getting those things done, sometimes Nick was busy, sometimes I just couldn't get to the base. Like we were seeing each other every like 3-4 days, and it still worked out. Like it was pretty good. I'll keep talking in Turkish. Okay. Biraz da ben boşlukları doldurayım. Nick'le ilk tanıştığımızda evet dediği gibi form götürüyordum. Böyle daha çok iş konusunda konuşuyorduk. Bir de bizim şöyle bir politikamız vardı. Biz şirket olarak kontrat almaya çalışıyorduk Amerikan hükümetinden, Air Force'tan. Öyle olunca insanlara ne kadar kendini sevdirirsen, sana ne kadar güvenirlerse, işi yapacağına inanırlarsa o kadar fazla şansın oluyor. Biz de o yüzden bu işte askerlere jest yapmak için işte küçük küçük böyle sürprizler götürüyorduk. İşte Starbucks'tan kahveymiş, makaronlarmış. Bir gün makaron aldım. 3 kutu. Böyle 7 tane falan var içinde sanırım. Evet, 3 kutu 7 taneli. Herkese, ya bütün götüreceğim insanlara üçer tane küçük küçük karton kutulara koyup götürdüm, paylaştırdım. Sadece Nick'e tek bir kutuyu komple verdim, 7 tane. Oradan anlaması gerekiyordu ona ilgim olduğunu ama anlamadı. Daha sonra hastalandı. Atom götürdüm ona, iyileşsin diye. Böyle evden toplayıp atomları götürüyordum falan. Böyle dediği gibi sonrasında Starbucks date'lerimiz oldu. Türk kahveleri içtik, fal baktık. Bana ilk baktığı falda E ve N gördü yan yana. you saw E and N in the first coffee cup that you read mine. I forgot to explain the macaron part in the Yeah. English side, but we have subtitles It's for that. okay, yeah. So we met in December and started dating in January, and I was supposed to leave Incirlik in March. Yeah. So we were worried that I was going to miss her birthday, but I ended up staying just long enough. And so we were trying to figure out, if I'm going back to England and she's staying in Turkey, how are we going to make this work? And what we did was I just kept going to Turkey every month. I saved a lot of money on the deployment. I didn't spend a lot, and so every month or every 2 months I would just come back and see her. That's how I knew that you were serious. That's how I figured out. Was there no other way? Like I was serious. Aşkım ama yani, like somebody comes to you and they're like, look, I love you and I want to be with you. Okay, you want to believe them, but you don't know how because you've been hurt before and like people lied. Like, how is this strangers gonna be different? You don't know that. So I was like, okay, like I want to believe you, but let's see. Because like I couldn't just be like, oh my god, yeah, we're gonna be married, we're gonna have a house, we're gonna have a kid. Like I couldn't do those things at that point because I didn't know when you left if you were gonna leave me, if you were gonna get bored of me. Like those things were so uncertain. So when you kept coming after you returned to England, you kept coming like every 3 weeks, every 4 weeks. It was amazing. Like it was
so good for me. I knew that you were serious. You wouldn't come all the way if you didn't love me. I was like, okay, he loves me. That's proof enough. It's proof. I knew she loved me after the macaroons. Yeah. Evet, bu şekilde gelişti ve mesela bir tane soru gelmiş. Nasıl tanıştınız? Nasıl gelişti ilişkiniz? Neler yaşadınız? It's basically the same thing. Yeah, but how did it evolve? How did your relationship evolve? Nick'in de dediği gibi üstten çıkması yasaktı. Benim iş saatleri dışında üste girmem yasaktı. Hafta sonları gidip göremiyordum. İş saatleri dışında ya da öğle arası dışında biz görüşemiyorduk. Dediğim gibi her gün de üste gidemiyordum. Öyle olunca biz çok zorluk çektik aslında birbirimizi görme konusunda, beraber zaman geçirme konusunda. Ama Nick İngiltere'ye gittikten sonra her şey daha kolay oldu açıkçası. Covid'e kadar. Sürekli geldi. Her ay Adana'daydı benimle. En az bir hafta 10 gün kalıyordu yani. Beraber zaman geçirme konusunda bu sayede ilerleme kaydettik. Onun dışında Covid araya girdi. Mart 2020'den Kasım 2020'ye kadar ben Nick'i göremedim. Tam 9 ay boyunca. O çok zordu. O dönem gerçekten çok zor geçti. Ama neyse ki biz ondan öncesinde yapmamız gereken her şeyi yapmıştık ve sadece vize durumunu bekliyorduk. Allah'tan vizem de çıktı yani. Nick buraya geldikten bir ay sonra benim vizem çıktı. Ben de gelebildim. Bu şekilde ilerledi. Evlenmenize ailenizin tepkisi ne oldu ve ne zaman tanıştınız, nasıl tanıştınız? Ne zaman ve nasıl tanıştığımızı zaten söyledik. Evlenmemize ailemizin tepkisi ne oldu? My family was stoked. Your family was not. Well, Nick'in ailesi çok olumlu karşıladı. Öyle mi, gelelim tanışalım falan diye. Zaten bizim ilişkimizin bir yıl olmamıştı daha. Ortasında annesi ve kız kardeşi Türkiye'ye geldi. Benim ailemle, benimle tanışmak için. Gayet güzel günler geçirdik beraber. Gayet güzel bir hafta geçirdik. Benim ailemde ilk olarak Nick annemle tanıştı. Bizim evimize geldi. İlk Adana'ya geldiğinde. Annem ona Türk yemeklerini yaptı. Hala o yemekleri anlatır. Bir mercimek çorbası yapmış. Bir daha aynı tadı tutturamadık. Tamamen Nick'in şansın oldu. O gün işte Türk kültürünü tanıdı, Türk yemeklerini tanıdı, annemle tanıştı. Çok utangaçtı başta ama daha sonra alıştı tabii ki. Yani annem her zaman olumlu bakıyordu zaten. Nick'i de çok sevdi tanıştıktan sonra. Nick de aynı şekilde. Karşılıklı birbirlerini çok sevdiler yani en başından beri. Annem zaten tanışmadan önce de Nick'ten haberi vardı, biliyordu. Babam konusunda, babam biraz Türk babası, mecbur. Yok. Türk babası. Babam biraz Türk babası. O yüzden tabii ki olmaz, yabancıyla evlenemezsin, Amerika'ya gidemezsin gibi olaylar tabii ki oldu. Her zaman olur. Bütün ailelerde olur. Ama babam da aynı şekilde Nick'le tanıştıktan sonra Nick'i sevdi. Bence şu an gerçekten çok seviyor Nick'i. Sonuçta aileniz sizin ne kadar ciddi, ne kadar birbirinize sadık olduğunuzu gördükten sonra karşı çıkmıyorlar. Bence anlayışa bir yerde ortada buluşuyorsunuz. Anlayışla davranıyorlar. Bende de öyle oldu. Babam birazcık tereddütlüydü ama you continue baby. Why we can't live in Turkey? Alright. So I'm in the Air Force and I really don't get a say in where I go. When I first joined the Air Force, they kind of tell you where you're gonna go. So they said, oh, you're gonna go to Florida, and then they said, oh, you're gonna go to Ohio, and then they sent me to Oklahoma. So I never know where we're gonna go. And when I was coming back from England, they made up a list, and they said, oh, here's all the places you can go. You can go to Ohio, you can go to Oklahoma, or you can go to New Mexico. And so I told them, of course I'll go to Ohio. I'm from Ohio. Of course I'll go to Oklahoma. I lived in Oklahoma. I'm not going to New Mexico. And now I'm in New Mexico. So there's really... we can't do anything about it. There's no choice. If there's a chance that I could try to go back to Turkey,
But the problem with going to Incirlik is you can't bring family with you. So even though Ezgi's Turkish, they wouldn't let her come live with me. Yeah, that's the biggest problem. So maybe someday when Incirlik opens back up, it used to be open and people used to love going there. If they open the base back up, I'd love to go back. I can't explain how much I love Turkey. So maybe in the future. Maybe in the future. Dışarıda patlatıyoruz çünkü evi kirletemem. Say it again. Pop the champagne, Hazel. Pop it, Hazel. I'm trying. You can do it. Come on. Ah! Oh. Good job. Yes, thank you. Oh, it smells like champagne out here. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için ve sorular için. Umarım bütün sorularınızı cevaplamışızdır. Daha fazla sorunuz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Biz daha sonra tekrar bir soru cevap videosu yaparız. Şimdi pastamızı keseceğiz. Bir kutlamamızı yapacağız. Şerefinize içeceğiz. Cheers! Cheers! Happy anniversary baby. Happy anniversary.